Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Federal Piyasa Açık Komitesi öncesi bekleyiş sürüyor. Borsa İstanbul güne geri çekilme ile başlarken gelen tepki alımları sonrasında günü %0,77 yükselişle 1359 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 11 milyar Türk lirası oldu. Yurt dışındaki piyasalardan gelen rekorlar ile satış baskılarının hissedildiği görülürken bilanço döneminin gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını düşünüyorum. Bugün açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ise piyasalar tarafından da yakın takipte. Delta varyantının ekonomiye olan etkilerinin takip edildiği bir dönemde Fed'in nasıl bir karar alacağından ziyade neler öngördükleri piyasalar açısından önemli olacak. Geçtiğimiz toplantı itibariyle varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin tartışılmaya başlanacağının sinyallerini veren Başkan Jerome Powell, ekonominin gidişatına ilişkin yapacağı yorumlar piyasaların yönünü belirleyici türden olacağını düşünüyorum. Son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında varlık alım programı kapsamında Fed tarafından satın alınan mortgage kredilerine ilişkin düzenlemeye gidilmesinin faydalı olabilmesi tartışılırken, Fed'in salgın başladığı günden beri sürekli tekrar ettiği hedefi olan maksimum istihdam seviyesine ulaşılması için çalışmalara devam edeceğini, varlık alım programında yapılması muhtemel herhangi bir değişikliğin piyasaya önceden açıklanacağı ve en önemlisi ise varlık alım programının tartışılmaya açılacağı net bir şekilde tutanaklarda yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nde izlenilen politikalarla ilgili bir sunum gerçekleştirirken, konut fiyatlarının ülke genelinde artış göstermesine dikkat çekerken, konut fiyatlarında yaşanılan artış nedeninin sağlanan finansman ile ilgili olmadığını da altını çizdi. Piyasaların merakla beklediği varlık alım programında ne zaman değişikliğe gidileceğine dair yaptığı açıklamalar ise müzakerelerin birkaç hafta içerisinde gerçekleşmeye başlanacağı ve önceki toplantılarda da belirtildiği gibi varlık alımlarının azaltmadan önce uyarıda bulunacağını da yineledi. Haziran ayı enflasyon oranının %5,4 olarak gelmesi beklenirken, enflasyona ilişkin Başkan Jerome Powell'ın uzun süre enflasyonun Fed'in hedefinden kayda değer oranında yüksek seyrederse ve beklentileri tehdit ederse Fed politikalarını değiştireceğine dikkat çekti. Enflasyon ile ilgili en önemli açıklama ise enflasyonun geçici olduğu konusunda kesinliğin olmadığı ve yükselişin fazla olup olmadığını anlamak için sonsuza dek beklemeyeceklerini açıkladı. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2021 güncellemesi yayınlandı. Gelişmiş ekonomiler için 2021 yılı büyüme görünümlerini 5,1'den 5,6'ya yükseltirken, gelişmekte olan ülke piyasalarına ilişkin büyüme tahminlerini ise indirime gidildi ve 2021 yılı için büyüme tahminini 6,7'den 6,4'e düşürürken, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi tarihin en iyi performansını sergilerken, IMF büyüme tahminini 6,4'ten 7 puana yükseltti. Euro bölgesinde büyüme rakamları pandemi döneminin uzaması nedeniyle
istenileni vermese de %4,4 olan 2021 yılı büyüme tahminini %4,6 olarak da revize etti. Gün içerisinde Fed'in beklentileri piyasalarda yüksek volatiliteye, yani piyasalarda bir oynaklığa sebep olabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında piyasalar bugün Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak olan karara odaklanmış durumda. Varlık alım programı ile ilgili değişikliğine ne zaman yapılacağı ve son gelişmelerle ilgili neler söyleneceği merakla beklenirken, yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,62 ve 8,68 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,48 ve 8,40 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa'da vaka sayıları artarken aşılamanın yoğun olduğu bölgelerde hasta ve ölüm olanlarında ciddi bir düşüş olduğu görülürken, bugünkü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ile kurda hareketlilikleri yaşayabiliriz. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise geçtiğimiz Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası değerli metalde sert geri çekilmenin yaşandığı görülürken, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen geri çekilmeden bir pozitif etkinin de olmadığını gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1815 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1790 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Fed toplantısı öncesi kurda yatay hareketlilik devam ederken, basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın ifadelerinde yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 500 Türk lirası ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 490 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise bu haftanın ve son zamanların en önemli haberi olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak olan karar sonrasında fiyatlamalarda oynaklık yaşayabiliriz. Toplantının ana gündem maddesi olan varlık alımları olacakken, son yaşanan gelişmelerle ilgili de Jerome Powell'ın ne söyleyeceği çok önem arz ediyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda
1,1840 ve 1,1865 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,18 ve 1,1785 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde 4,72 milyon varillik bir azalış gerçekleşirken vaka sayılarındaki artışın yeniden hızlanması ve enerji ihtiyacının tartışılıyor olması Brent petroldeki seyri de zayıflatan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 74,20 ve 74,80 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 73,50 ve 72,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.